Merhabalar, Yükselli Örgülere hoş geldiniz. Çok güzel bohem salaş bir bluz çalışması. Geçişli batik iple çalıştım. Şu şekilde örerek çalışıyoruz. İstediğiniz uzunluğa kadar ördükten sonra bluzu tamamlıyoruz. Buna panço da diyebilirsiniz. Şurada yaka kısmı var. Şöyle. Kol uzunluğu ne kadar istiyorsanız o kadar çalışın. Ben bilekten itibaren olsun istedim. Çünkü kendim kullanacağım. 50-52 santim kadar kol için ördüm. Sonrasında yaka için 37-38 santim ya da 40 santim kadar bir açıklık bırakıyoruz. Sonra gene başladığımız gibi kol uzunluğu kadar örüyoruz diğer kol için ve bunu tamamlıyoruz. Buradaki zincir sayısını da sabit tutup zaten başlarken hazırlayacağız ve aynı sayı üzerinden bitene kadar örerek devam edeceğiz. Bu internette olan bir model. Çok beğeniyordum. Kendimi örmek istiyordum. Örerken de videosunu hazırladım. Aynı ölçüleri kullandım. Siz bunları değiştirebilirsiniz. Eğer bu size kısa geliyorsa, yani ördünüz, baktınız biraz kısa geldi. Bir iki sıradan sonra zaten anlarsınız. Hemen değiştirin sırasını. Burada zincir sayılarını arttırabilirsiniz. Eğer uzun gelirse de zincir sayılarını, trabzan sayılarını eksiltebilirsiniz. Bunun için gayet müsait bu ayarlamayı yapmak için. İpten de biraz söz edeyim. Şimdi bu ipler outlet ipler. Nako'nun batik iplerinden. Tabi fazla bir detay yok outlet olduğu için. Biraz tiftikli bir ip bunlar ve güzel bir ip gerçekten. Bundan 3 yumak almıştım. 3 yumak kalmıştı ve tamamını bu bluzda kullandım. Yani 300 gram tamamı. Bu ip de aynı. Bu ipin farklı bir rengi. Böyle ipler bulursanız mutlaka alın. Gerçekten çok güzel örgü giysiler ortaya çıkıyor. Tonları da çok güzel. Gerçekten alırken hatta seçemiyorsunuz hangisini alsam diye. Harika tonlar yapmışlar. Başlangıç zincirine 4,5 milim tığla örüyorum. Biraz geniş geniş olması gerekiyor zincirlerin. Sonra örgünün tamamını 4 milimetre tığla örüyoruz. 242 tane zincir çektim. Bu benim kendi ölçümle alakalı. Siz istediğiniz ölçüde çekebilirsiniz zincir sayısını ya da uzunluk ölçüsünü. 242 zincir üzerinden çalışacağız. İşte trabzan sayısı, zincir sayısı, bunları değiştirebilirsiniz. Farklı dizayn oluşturabilirsiniz. Kısa gelir bluz, daha uzun olmasını isterseniz arttırabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize bağlı. Şöyle bir çizelge yaptım. Başta şaşırmamak için. Şöyle 10 tane trabzanla başlıyoruz. Araya 11 zincir, 6 trabzan, 7 zincir, 4 trabzan, 12 zincir. Sonrasında 30 tane trabzan, 11 zincir, 6 trabzan ve 18 zincir ve 6 trabzan. Bu bir kısım. Yani yarısı. Ön kısmı diyelim. Aynı şekilde bir de arka kısmı var. Yani 121, 121, 242 tane zincir çekiyorum. Tabii bu kendi ölçünüzle alakalı olacak. İstediğiniz gibi değişiklik yapabilirsiniz. 4,5 milim tığ bırakıyorum. Artık örgüyü 4 milim tığla devam ediyoruz ve bitiriyoruz. Şimdi başta 10 tane trabzan var. 4 tane zincir çekiyorum. 5.'ye bir trabzan örüyorum. 3 trabzan, 2 ve 3. Bu orijinalde ikili trabzanlarla örülmüş ama ben çok ince olmasını istedim. Şöyle dökümlü, ince bir örgü olmasını istedim. O yüzden 2 kere de dolamıyorum. Sadece 1 kere doluyorum ve 3 kere de çıkıyorum. Hem uzun hem ince bir trabzan oluyor. Örgüde de çok fark ediyor bu. Bayağı ince, dökümlü,
güzel bir dokusu oluştu. Tam istediğim gibi oldu inceliği. Şimdi baştaki 10 tane trabzanı örüyoruz. İki, dört, altı, yedi, 8, 9 ve 10. Arada 11 tane zincir var. 11 tane zincir çekiyoruz. 4, 5, 6, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Buradan da 11 tane zincir atlıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Yanındakine trabzan örüyoruz. Şimdi 6 tane trabzan örüyoruz yan yana. 3, 4, 5 ve 6. Şimdi 7 zincir örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Buradan da 7 tane sayıyoruz. 2, 4, 6 ve 7. Hemen yanındakine şimdi 4 tane trabzan örüyoruz. Üç ve 4. Şimdi 12 tane trabzan zincir örüyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Buradan da 12 sayıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Hemen yanındakine şimdi 30 tane trabzan örüyoruz. Şurada görmüştük zaten. Böyle bir çizelge yaparsanız ilk birkaç sırasını çok rahat örersiniz. Bak saymadan yani 10 tane şöyle trabzan, 11 tane zincir, 6 tane trabzan, 7 tane zincir diye. Şimdi şurada 12 tane zincire geldik ve şuradaki 30 tane trabzan örüyoruz. Şimdi 11 tane zincir çekiyoruz. Ve 11. Buradan da 11 sayıyoruz. 11 ve hemen yanındakine şimdi 6 tane trabzan örüyoruz. Beş ve 6.
Şurada. ...30 tane trabzan, 11 tane zincir, 6 tane trabzan ve şimdi 18 tane zincir örüyoruz. ...18 zincir. Buradan da 18 sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18. Hemen yanındakine iplikler bazen takılabiliyor. Şimdi şurası yaka kısmı. Bakın şurada yaka açıklığı da var. 6 tane trabzan buraya, 6 tane trabzan da bu tarafa, arka kısma ait. Yani 12 tane trabzan örüyoruz şimdi. Beş ve 6 tane örünce bir tarafı tamamlamış oluyoruz. Şu bluzun bir tarafı. Şimdi bu arka kısma geçmiş oluyoruz. Buradan şuradaki 12 tane trabzanın 6'sı bu tarafa, 6'sı diğer tarafa ait. Şimdi 6 trabzan daha örerek arka kısma geçiyoruz. Üç, dört, beş ve 6. 2, 4, 6 şöyle 2, 4, 6. Şimdi buradan geriden yani en son hangi örgüyü ördüysek onu örerek en başa kadar yani şuraya kadar geliyoruz. Bundan sonra ne örmüştük? 18 tane zincir şurada. Şöyle 18 zincir, 2, 4, 6 trabzan, tekrar zincir, 30 tane trabzan. Aynı burada hangi sayıları ördüysek bu kısmı örerek devam ediyoruz. 18 zincirle başlıyoruz. Şuradan başladık. 18 tane zincir, 12 tane trabzan. Şöyle ortası burası. Şurası yaka kısmı oluyor. Şöyle ikiye katlıyoruz ve başladığımız gibi 10 tane trabzanla bitiriyoruz. Bütün sayıları aynı şekilde örerek sıranın sonuna geliyoruz. Şurada görüldüğü gibi. Şurası 12 trabzanlık tam yaka ortası şöyle ve aynı şekilde örerek devam edip sıranın sonuna geliyoruz. Şimdi bir üst sıraya çıkarken onu da göstereyim. Zaten başka bir modeli yok. Aynen devam edecek. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Çeviriyorum ve yanındaki trabzana ama şuradaki tek bir ip alıyoruz. Örüyoruz. İnce bir dokusu olmasını istediğim için şöyle batmıyorum. Bu biraz kalınlaştırıyor. Mümkün olduğunca ince dokuda olmasını istediğim için bu şekilde çalıştım. Üçlü biraz uzun trabzan ve bu şekilde batarak örünce daha ince, daha dökümlü, daha seyrek bir
örgü oluyor. Aynen devam ediyorum. Trabzanların üzerine trabzan, zincirlerin üzerine zincir çekerek istediğiniz uzunluğa kadar öreceksiniz. Yalnız yaka kısmında bir farklılık var. Onu göstereceğim şimdi. 10 tane trabzanın üzerine 10 trabzan, yanındaki 11 trabzan zinciri 11 zincir, sonra 6 trabzan. Aynen burada bir alt sırada ne varsa aynı şekilde örüyoruz ve şöyle arkadaki ipe batarak örüyoruz her sırada. Bunu tekrarlıyoruz. Şimdi istediğimiz uzunluğa kadar geldik diyelim. Ben 52 santim örmüşüm kol uzunluğunu. Buraya kadar geldim. Şimdi şurada 12 tane trabzan vardı. 6'sı bir tarafa, 6'sı bir tarafa. Bu ölçüye geldikten sonra geri dönüyorum. Burayı diğer 6 taneyi örmeden dönüyorum. Ön kısım için, yani yaka için, şuradaki yaka için istediğim uzunluğa gelene kadar devam ediyorum ve şurada bitiriyoruz ipi. İpi burada koparıyoruz. Burada değil. Yani diğer uçta değil. Bu uçta koparıyoruz ipi. Sonra geliyoruz. Şuraya. Burayı örerek geldik çünkü. Gide gele gide gele. Şuraya geliyoruz. Buradan ipi aynı hizasından bağlıyoruz. Gidiş gelişler birbirine eşit olması için. Buradan bağlıyoruz. Buradaki örgüyü buraya da örüyoruz. Gide gele gide gele aynı sıra sayısıyla yakanın bittiği yere kadar devam ediyoruz. Şuraya kadar. Sonrasında gene aynı şekilde bütün olarak örerek gide gele devam ediyoruz. Aynen burada başlarken ördüğümüz gibi. İlk kolu ördüğümüz ölçüde sıra sayısıyla ikinci kolu da tamamlıyoruz ve ipi koparıyoruz. Kenarlara herhangi bir örgü yapmadım. Olduğu gibi bu haliyle bıraktım. Ben salaş, bohem örgüleri seviyorum, elbiseleri seviyorum. O yüzden bu da bir bluz, bir elbise üzerine çok sade bir elbiseyi bile çok güzel gösterebilecek, gene giysi tamamlayıcı, kıyafet tamamlayıcı harika bir üst olduğunu düşünüyorum. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Mutlaka böyle örgüleri değerlendirerek farklı giysiler elde edebiliyoruz. Yani çok dümdüz bir elbiseyi başka renklerde, siyahta başka durur, kendi renginde başka durur. Bu şekilde değerlendirerek farklı elbiseymiş gibi gösterebilirsiniz her seferinde. Çok işinize yarayacak bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Umarım siz de benim kadar beğenmişsinizdir. Videolarımı beğeniyorsanız, bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Sağlıklı günlerde görüşelim. Hoşça kalın.